Euroleague takımı izleyen herkese merhabalar. Ben Umut Akıncıoğlu. Sevgili Uğur Pala'yla birlikte bu hafta Maccabi Tel Aviv'i konuşacağız. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk Umut'cum. Selamlar. Açıkçası neyi konuşacağız, nereden konuşacağız, nasıl değerlendireceğiz hiçbir fikrimiz yok. Biraz yayın içerisinde biz de kendi yolumuzu bulacağız. Konularımıza geçmeden önce de her zamanki gibi hatırlatmamızı yapalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Sevgili Uğur, her zamanki gibi şu sezon sıralama tahminiyle başlayalım. Bakalım Euroleague'in Adana Demirspor'unu nereye yerleştiriyoruz? 9'la 14 arasına kadar yeri var bu takımın ya. O kadar zor konumluyorum ki yani normal tahminim playoff'u ucundan kaçıracağını düşünüyorum. 9-10. sırada kalacağını düşünüyorum ama çok da potansiyelli bir takım. Hani böyle Euroleague yani bu takım F8 yapsa da şaşırmam. Tam ligin bug'ı oyuncuları almışlar. Yani sağ Akintola yani Lorenzo Brown'u koymuş. Solo Onyekuru, Wade Baldwin'i koymuş. Yani tam ligin bug'ı diyeceğimiz oyuncular koyulmuş burada. Ancak tutmazsa da işte bu takım tutmazsa 13-14 dağılan kendisini oynayan, istatistiği oynayan takım olur. Sezon içerisinde hadi ben NBA'ye gideceğim 2 hafta diyen takım oyuncular da çıkabilir. Tutarsa da yani tıpkı geçen sezon Unix kazan takım kurarken abi bu 5 benzemezin burada ne işi var dediğimiz gibi tutarsa da normal sezondan bahsediyorum. 2. 3. 4. sırada bitirirse de zerre şaşırmam bu takımın. Yani 13. de olsa da şaşırmam sezon bittiğinde normal sezon. 3. bitirdiğinde de şaşırmayacağım takım. Bu demek ki bir risk takımı. Playoff'a yakın yani %55-60 playoff potasının içinde olabilecek bir takım olarak görüyorum bunu. Sadece Kataş'tan çok emin değilim neler yapabilir. Ancak günümüz Euroleague'inde seviye biraz düştü. Yarı saha basketbolu daha çok artmaya başladı. Ben bunu hep şöyle %70'i 30 diye nitelendiriyorum. 70 yarı saha basketbolu. Bunu zaten bütün takımlar belli bir seviyede yapıyor. Koçlar iyi olduğu için. %30 fark yaratıyor. Bireysel yetenek kimse artık onlar fark yaratıyor. Çıkıp tak tak atabilecek tarzda oyuncuları almışlar takıma. O yüzden o %30'u göz ederek ben biraz daha 8'den, 7'den, 6'dan işte yani playoff içerisinde görüyorum ya. Girecek gibi de hissediyorum sevgili Uğur. Bakalım izleyicimiz de düşünüyor bu takım hakkında. Ya senin savun kesinlikle mantıklı yönü elbette var Umut'cum. En basitinden bir kere ilk sahada harika bir atmosferi var. Kataş'la kulübün geçmişten kalan bir şeyi var. Geçmişten kalan güzel anılar var. Taraftar tarafından sevilen bir oyuncuydu. Burada şey olarak bir karakter, güçlü bir karakter olarak gösterirse eğer, güçlü bir karakter gösterirse, seyirci tarafından kabullenirse, oyuncuların saygısı kazanırsa zaten Maccabi iyi bir gününde kendi sahasında çok yani cehennem atmosferi yaratacak bir takım yani. Takım da çok potansiyelli. İşte ama beni geriyor yani kadroya baktığım andan itibaren beni çok germeye başlıyor. Takımın hani kısa rotasyonu, uzun rotasyonu şimdi birazdan detaylı da konuşacağız. Böyle açıkçası konumlandırmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Yavaş yavaş geçelim o zaman takıma. Hani ben çok uzun bir Maccabi değerlendirmesi yapabileceğimizi eminim. Senden de anladım. Sen de benden anlamıyorsundur. Bilemiyoruz çünkü çok soru işaretli bir takım. Ancak şöyle kadro izleyicilerimizin önünde şöyle bir kadroyu sayalım. Daha doğrusu gelenleri bir sayayım önce. Lorenzo Brown, Wade Baldwin, Darun Hillard, Austin Hollins, Bonzi Colson. Yani bu 5 oyuncu şöyle yapılmış. Belli istatistik ve scout programları var. Oraya belli başlı verileri girince belki bunu işte Brad Pitt'in filminden de Moneyball'dan da yapabilirsiniz. Veriler girilmiş 10 sayı üst atanlar bunlar gelsin. Hani biraz böyle yapılmış gibi. Rafael Mencho biraz da hani şey gibi transfer oldu. İtibar iadesi gibi bir şey oldu. Alex Poitras ve Josh Nebo transferleri burada çok önemli. Tamamen kısalara yönelik roller diye tabir edilen 5 numaralar bunlar. Pick and roll oyununu çok iyi oynayan 2-5 numarayı tercih ettiler. İşte bu iki transfer bu kısaları biraz daha değer katıp yani ben mesela Lorenzo Brown, Wade Baldwin'den etkilenmedim de Alex Poitras ve Josh Nebo'yu aldıktan sonra bu kısaları oynatmak için mantıklı 5 numaralar tercihi beni yükseltti. Bir de enteresandır. Bu oyuncuya dikkat etmenizi istiyorum açıkçası. Gerald Martin aldılar. Bilmiyorum Uğur sen Gerald Martin'i tanıyor musun ama Gerald Martin Amerika'da işte Avustralya'da buralarda hep NBA'yi kovalayan, yer yer çıkabilen, yer yer çıkamadığı işte G League'de çok performans verdiği bir oyuncu. Her zaman Avrupa'ya gelirse ne yapar diye de tartışılan bir oyuncuydu ve geldi. Bakalım ne yapacak? Hani böyle sık sık ismi geçen bir oyuncuydu. Transferde işte Avrupa'da ne yapar geldiğinde işte G League'den sonra transfer döneminde ismi geçen bir oyuncuydu. Orada ciddi fark yaratmıştı. Bakalım burada neler yapacak. Bir de hani çok bir şey söyleyemiyorum ama sanki bu karmaşada yani çok doğru bir zar oldu mu emin değilim. Yani bu kadar yeni oyuncu varken kıta dışından böyle ne vereceği bilemeyen bir oyuncu daha getirmek yerine sanki biraz daha net, daha performans aralığı tahmin edilecek bir oyuncuya gitmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
takımda kalan Sorkin kaldı, Jack Cohen kaldı, Ziv kaldı, Di Bartolomeo kaldı ki ben çok beğeniyorum. Hani kısa rotasyonu Lorenzo Brown, Wade Baldwin, Darren Hilliard, Austin Hollins, John Di Bartolomeo, Bonzi Colson, Ziv, Mencho 3.5 rotasyonu. 4 numarada Gerald Martin, Jack Cohen, Guy Pinini, 5 numarada Alex Poitras, Josh Nebo, Roman Sorkin. Şimdi şu kadroya baktığımda bir kere 4 numara tamamen boş gibi duruyor. Aslında Gerald Martin'e değinme nedenim de oydu. Eli tuttuğunda onu belirteyim. 2.08, 2.09 olması lazım. 4.5 numaradır. Eli tuttuğunda maç içerisinde çok can yakar. Bonzi Colson. Hatırlıyorsunuz da Melo Trimble atışmasını Karşıyaka maçında, Galatasaray maçını izlediyseniz normal sezonda. Bir gitti Trimble attı, bir döndü Colson attı. Bir gitti Trimble attı. Yani eli tutunca bu takımda Lorenzo da öyledir, Wade de öyledir. Wade Baldwin orta mesafelerde EuroLeague lideridir hatta orta mesafe şutlarda. Bu takım eli tutarsa maç içerisinde 37 tane dış şut deneyip bunun %48-50'sine kadar varan bir isabet yakalayabilir. O anlamda ters bir takım. Ama bu takımın savunma disiplini nasıl olacak? Şu kadroya baktığımda çok emin değilim. Savunma için baktığımda Allah uzunların ve Austin Hollins'in yardımcısı olsun diye düşünüyorum gerçekten. Etrafında böyle direkt potaya gitmek isteyen, topla bir şeyler üretmeye çalışan, hep oyunun hücum tarafına düşünen oyuncular var. Aslında Lorenzo Brown mesela kötü bir savunmacı değildir aslında. Savunma yapabilecek özellikleri var. Fakat Wade Baldwin de öyle aynı şekilde. Bunlar aslında hepsinin gerekli atletizmi var. Ayak hani adımlamalarla ilgili bir şeyleri yok. Kolay kolay eksilmeyecek tipli oyuncular ama işte mental olarak oyuncuların oyunu iki yönlü düşünmüyorlar. Ve hani genelde de hep böyle o seyircinin de etkisiyle genelde hep böyle hücuma yönelik hani oynamak isteyeceklerdir. Hücumda istatistiklerle anılmak isteyeceklerdir. Burada hani kim var mesela? Di Bartolomeo takımda kalmış, disiplinde her sene üstüne koyan tipte bir oyuncu. Burada işte böyle performans aralığı daha net, daha tahmin edilir oyuncuların, İşte ne bileyim Bonzi Colson, hani biraz daha böyle yüksek karakterli, böyle gerekli savunmayı gurur meselesi haline getirecek tipte diğer oyuncular aklıma geliyor savunmada. Ve tabii ki yani Josh Nebo'ya çok iş düşecek burada, Chamberlain ve Poitras'a çok iş düşecektir burada. Zor yani uzunlar için hücumda oynaması güzel bir takım ama savunma tarafında aynı şeyi söyleyemiyorum. Ya Kataş'ı değil de Perosovic'i getirdim ben bu takıma. Yani şu an ne hissediyorum biliyor musunuz? Geçen sezonki Unix kazanı yorumluyormuş gibi hissediyorum kendimce. Yani Unix kazan için de bakıyorsun Hezonya, Isaiah Cannon, Lorenzo Brown. Şöyle baktığında ya bu takım nasıl savunma yapacak, nasıl hücum edecek, ne yapacak abi bu falan. Bir Can Brown hani orada bir paralı asker gibi duruyor. Böyle bir kafanda bunlar canlanıyor. Şimdi bu takımda da böyle canlanıyor. Mesela ben tabii İsrail yapmaz. İsrail'de hani sadece basketbolun dengeleri değil, başka dengeler de gözetiliyor. Belki Mossad ajanı. Yani ben bu Sorkin'den şüpheleniyorum. Yani o adamın basketbolcu olmasından çok şüpheliyim. Evet. Gayet de bir gizli Mossad ajanında olabilir. Bu fiziksel olarak da çok müsait Umut'cum. Fiziksel olarak da oldukça müsait yani. Ben burada Mossad ajanı kim olabilir Umut'cum? Bu ayrıca tabii ki efsane Guy Pinini. Doğru, Guy Pinini tabii. Efsane geri döndü. EuroLeague'in elit şütörlerinden. Yani gerçekten basketbol oynuyor muydu diye merak ederken bir anda bir baktım transfer ettiğini gördüm Maccabi'nin. Yani herhalde şey düşündüler, abi her şey yaptık da şuradan da bir şut katkısını alalım. Ya nerede kim var işte? Baba İsrailli olsun, yerli olsun, camianın abisi. Bu takım abilik etsin diye. Ligi bilen oyuncu. Abisi yapın. Bir Guy Pinini. Pinini abi formülü burada düşünmüş. Takımı topla Pinini. Yani bu yani işin esprisi bu. Şimdi Lorenzo Brown iyi bir savunmacıdır. Ama şöyle, Lorenzo Brown'un savunmasındaki en büyük sıkıntı bacak tembelliği. Ayak çabukluğuyla savunma çabukluğu arasında çok fark vardır. Biri dümdüz koştuğun bir şeydir ama stance'de bunu analiz videolarını anlatmaya çok kez göstermeye çalışıyorum sizlere. O yatay, geriye ve öne doğru stance kaymalarda, patlayıcılıklarda burada bacak motoru daha farklı işler. Normal koşma sürat çabukluğundan. Lorenzo Brown'un stance adımlarına dikkat edin. Genellikle atıyorum sağa doğru yönlendiriyor. Bir çekti sol bacağı, iki sağ bacağı attı, çekti, iki hamle. Eğer iyi bir fundamental, iyi bir crossover'a sahip bir guardsanız orada bir makas yapıp Lorenzo Brown'u direkt geçebiliyorsunuz. Maçı kritikken de Lorenzo Brown burada açığını 3. adımını atmak yerine sol elini veya sağ elini topu çalmaya yönelik yapıyor. Faallerine dikkat edin Lorenzo Brown'un. Evet. Özellikle Fenerbahçe bekliyor sezonunda. Bacağı bir çekti, iki çekti, hop hamle geldi. Yani 2'de 1 hamleyle giden bir oyuncu. O hamleyi alamadı. Faal veya işte geçilmeye yönelik oluyor. Mesela Henry'nin ayıran nokta, Henry'nin stance kayışları bayağı etkilidir. Hamleyi de ona göre yapan bir oyuncudur. Wade Baldwin bu tipte bir oyuncu değil. Perde çıkışlarında çok tembel bir oyuncu. Darren Hilliard biraz daha Trinkieri'den sonra bu işe biraz daha asılmış olabilir. Burada Austin Hollins biraz daha burada fark yaratacak. Yani destek savunmasını atacak gibi duruyor. Ama onda çok süre alacağını çok emin değilim açıkçası şey olarak.
Burada rotasyonda 3. veya 4. adam görevinde kalacak diye tahmin ediyorum. Yani bu takım bana 160 üstünü vaat edip 75 yiyorsa 76, 85 yiyorsa 86'ya atmak zorundaymış gibi bir takım gibi hissettiriyor. İşin savunma kısmından önce en kuvvetlerinin hücum olduğunu düşünüyoruz bu takımın. Hücumda da ben aslında en büyük sıkıntının orada olduğunu düşünüyorum. İkna etmek çok önemlidir oyunda. Yani taktikten önce ikna başlar. İstediğin kadar set öğret, istediğin kadar set çiz. Adam onu almaz. Sana inanmadıysa, takıma ikna olmadıysa, başarıya inanmadıysa. Takım oyunu oynamayı ikna etmesi gerekiyor Kataş'ın. Coulson top istiyor. Gerald Martin top istiyor. Bir tek Josh Neva ve Alex Poitras guardlara bağımlı roller oyuncular. Geri kalan herkes top istiyor. Herkesin top istediği yerde bir topla nasıl yapacaklar? Maccabi taraftarına Allah sabır versin. Ya özellikle Lorenzo Brown'la ilgili çok güzel söyledi. Fenerbahçe günleri direkt aklıma geldi savunmasındaki şeyle ilgili. Sabırsız. Hemen hani belli doğru pozisyon aldıktan sonra bekleyemeyip hemen bir hamle yapıp işte orada hata yapan oyuncuydu. Çok güzel ifade ettin. Burada normalde bu kadar yetenekli hücum takımlarında koçlar oyuncularına belli oranda özgürlük verip saha içerisinde kendilerini rahat hissetmelerini, birbirleriyle o anda doğru fırsatları kovalamalarını ve buna göre bir sinerji yaratmalarını ister ve bekler. Fakat ben burada bu takım için bu çok tehlikeli olur. Bu takım böyle özgür bırakacak bir takım değil. Yani çünkü şimdi Wade Baldwin arka arkaya 3 hücum top kullanmak isteyebilir. Hele ki top sokuyorsa özellikle topu elinden almak zor. Lorenzo Brown yine aynı şekilde. Son sezon mesela biraz daha burada Isaiah Cannon'la arada güzel bir uyum vardı ama onlarda da ya bir hücum sen at, bir hücum ben atayım. İşte bir Hezon yapsın gibi bir durum vardı daha çok. Şimdi bu takım çok yetenekli bir takım. Çok yetenekli oyuncular fakat senin de dediğin gibi yan yana uyumlu beşler çıkarması kolay olmayan bir takım. Burada Kataş oyuncuların rollerini çok net belirlemeli ve oyunculara çok basit roller vermeli. Ya oyunculara bu takım böyle karmaşayı kaldırmaz. Bu takımda çünkü çok soğukkanlı karar verme mekanizması zayıf oyuncular var bu takımda. O yüzden de Kataş'a ciddi iş düşüyor. Kataş bu seviyede bir koç mu? Ya ben teknik bilgisi olarak açıkçası bunu düşünmüyorum. Yani koçun bu oyuncuları teknik olarak doğru sahada yönlendirecek tipte bir koç olduğunu şu ana kadar en azından bize göstermedi. Fakat şöyle ayrılırım senden. Milli takım koçluğu yaptığı için son dönemde milli takımda aslında bir koçluk yeri değil, milli takım seçici bir yer. Hani orada idare ediyorsun. Belki idare etmeyi öğrenmiş olabilir. Evet, doğru söylüyorsun. Güzel bir not. O milli takım idareciliği hakikaten olumlu bir artı. Onun daha ama bu oyuncuları senin dediğin gibi belli bir şeye ikna ederse, karakterlerini doğru şekilde şekillendirmelerini, sahaya motivasyonlarını, yeteneklerini doğru şekilde koymalarını teşvik ederse ya bu takımdan gerçekten normal şartlarda bu takımın Euroleague'de playoff yapması gerekir. Ya diyorsun ki bu takım playoff yapacak da hangi takım playoff yapacak ama işte kadroya bakıyorsun işte bir Emre Belözoğlu sportif direktörünün Fenerbahçe 21 oyuncu falan almış futbol takımı. Ya öyle bir takım var yani nasıl bu takım uyum yakalayacak, kim birbiriyle oynayacak? Ya bunları bilemediğimiz için zaten öngörü yapmak kolay değil. Ya tavanı ve tabanı çok açık olan hem oyuncuyu hem takımı çok beğenmiyorum. Bu dediğim gibi cümlemin en başına gideyim programın başında. Bu takım normal sezonu 2. 3. bitirirse hiç şaşırmayacağım. Çok izlemesi keyifli bir takım gibi duruyor. Ama bu takım 13. 14. arka arka 7-8 mağlubiyet almış, dağılmış, kaçana bir duruma da gelirse, koç kovulmuş. Onlara hiç şaşırmayacağım. Çünkü tavanı 8.5-9'lar. Çünkü Wade Baldwin'in bir seviye atlamasını bekliyorsun. Lorenzo Brown Fenerbahçe yaptı. İyi bir sezon Fenerbahçe yaptı. Olmadı. Yunis Kazan gibi lige yeni çıkmış. Zar atan bir takıma gitti. Zar tuttu. Performansı arttı. Piyasası oluştu. Ve tekrar basketbolun Avrupa'nın köklü ama o eski günlerini arayan takımına geldi. Yani bir transfer daha yaptı. Eğer yine burada olmazsa biraz şey gibi olacak. Hatırlar mısın? Galatasaray'a gelen bir Sivassporlu topçu vardı, Erman Kılıç. Hani ligde Sivas'ta çok iyi oynayıp büyük takıma transfer yapınca dökülen. Hani tam bir Anadolu topçusu kıvamına gelecek. Yani evet abi, baskısı olan, taraftarı baskısı olan, bir hedef planlayan takımlar değil, hedefsiz takımların sürpriz yapabilecek konumundaki takımlar daha iyi oynayan bir Lorenzo Brown olacak. Austin Holmes bu ligde var yok, hani belli bir seviyesinde kalan bir oyuncu oldu. Darren Hilliard artık tecrübeli kısma geçti. Tecrübeli abi, benim çok beğendiğim bir oyuncu değil Darren Hilliard. Bonzi Colson Şampiyonlar Ligi MVP'li, Pınar Karşıyaka'ya geldi. Karşıyaka'da erken elendi. Şimdi tekrar bir Avrupa arenasında bu sefer direkt birinci seviyeye çıktı. Bir patlama yapmak isteyecek. Gerald Martin öyle ya da böyle Avrupa'ya düştü. Artık burada para kazanmak isteyecek. Yaşı da buna çok müsait bir oyuncu. O yüzden verim vermek zorunda. Alex Poitras bu ligin benim hani bir pick and roller bir uzun alacaksam gideceğim şu an
son bıraktığım sezonlarda 3-4 tane oyuncu saysam Alex Poitras ve Josh Nimo bunların başında gelir. Hem yaşları hem de verdikleri verim anlamında. Josh Nimo ve Alex Poitras bu takımın bence en kusursuz 5 numaraları çok iyi abi. Hakikaten çok iyi. Belki orada Jack Cohen orayı yükseltir, Sorkin orada boy ortalamasını yükseltir vesaire ama gerçekten tek tipe yönelik, kısaları oynatmaya dayalı çok etkili olacak. Tam kısaları oynamasına yönelik 2 tane 5 numara. Güzel ancak işte ne olur bilmiyorum. Senin eklemek istediğin var mı? Çok Yok, sadece şunu eklemek isterim dediklerini. Yani Nibo mesela çok talibi vardı. Nibo Efes'te de adı geçiyordu. Birçok dev takımla da geçiyordu. Şöyle Efes'le anlaştılar. Dunstan uzatınca Nibo da diğer söz kesti Maccabi. Yabancı oyuncunun seviyesi hakkında oyuncu Efes'e bile uygun görülmüş bir oyuncu gerçekten. Seviyesi hakkında fikir veriyor. Zaten bir seviye atladı. Bir seviyede atlaması beklenen bir oyuncu. Ben senin söylediğin ilave olarak yine de bu takımda hani yüksek karakterli bir oyuncu olarak, bir kazanma alışkanlığı olarak bir alt yerden geliyor olmasına rağmen yani böyle sanki bu takım Bonzi Colson'un böyle etrafında birleşse, onun güçlü karakteri etrafında birleşse daha başarılı olabilir gibi hissediyorum. Bu takıma bir lider seçilmeli çünkü çok fazla lider adayı var. Evet. Bu da bir gerginlik. Net bir hiyerarşi belirlenmeli bu takımda. Burada çünkü Austin Hollins dışında hani genç zibi söylemiyorum. Ya kolay kolay yerde kabullenecek oyuncu da yok çünkü. Yani kısa rotasyonda herkes ana rolde oynamak isteyen oyuncular. Belki dediğin gibi Darion Hillard biraz daha bu konuda fedakarlık yapar, biraz daha gönül indirebilir. Onun dönem yani inanılmaz tuğlalar attığı maçlar seyredebiliriz. Burada yine topsuz skor da üretebilen Di Bartolomeu'nun çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani bu takımda çünkü herkes topu elinde istiyor. Burada biraz Di Bartolomeu bence hani özellikle dış atışlarda takıma ciddi renk katabilir. Ya takımda böyle umut o kadar ortada ki ya oyuncuların şut yüzdeleri de genelde böyle üçlükte de %35 civarında. Yani kötü gününde 30 kötü görünüyor ama mesela 40 güzel görünüyor ya. Şey gibi. Sen MasterChef izlemiyorsun. Ben bu sene merak sardım ama mesela yaratıcılık oyunu var. Sana bir tane erik veriyorlar. Bununla bir şey yap diyorlar. Adam erikten balık yapıyor, tatlı yapıyor. Aynı şey. Biraz onun gibi yani. Diyorsun ki ya işte Hillard, erik diyorsun. Lorenzo'ya bakıyorsun, balık nasıl yan yana, tadı nasıl olur diyorsun. Onu işte kataş bakalım nasıl bir şef, nasıl bir aşçı. Onu göreceğiz. Sadece bir de bu takım tam Muayerman'lık takımmış bu arada. Ben 4 numarasının eksik olduğunu düşünüyorum bu takımın. Yani Bonzi Colson'u çevirecekler biraz oraya. 3.5 gibi de kullanacaklar ama bence olmaz. Di Bartolomeo'ya belki biraz daha oraya ötelemeye çalışacaklar. Bence olmaz. Tam Muayerman'lık bir takımmış. Onu da Monaco'ya kaptırdılar. Ama tam cuk böyle rebound eşlik edecek işte roller oyuncuların yanında tam böyle Nibo, Dunstan, Muayerman öyle bir eşleşme olabilirdi. Kesinlikle. Ben olsam bir Muayerman hamlesi yapardım bu takımı. Kesinlikle işte burada da Monaco ne kadar güzel düşünmüş kendi yapısına. Son bir şey eklemek istiyorum. Bu takım geçen sezon başlangıcında bana biraz Monaco'yu andırıyor. Tavanı yüksek ama ne yapacağı bilinmeyen takım şeklinde. Monaco koç değişimiyle beraber burada tabanı ve taban arasındaki farkı azalttı ve Euroleague'de ciddi bir contender takım haline geldi. Bu sene de takviyelerle, onu da konuşacağız zaten. Takviyelerle ciddi iddialı takımlardan bir tanesi. Maccabi'nin de sanki başladığı yer bunun gibi. Hani orada da işte takım Mike James'in liderliğinde başlayacaktı. Yine problemli bir durum görünüyordu ama yine burada da Wade Baldwin ve Lorenzo Brown'un önderliğinde bu takım yine böyle şey görünüyor. İnsanların kafasında ciddi soru işaretleri var fakat işte burada Kataş iyi iş çıkarırsa hakikaten Euroleague'e damgasını vuracak bir takımda çıkabilir. Bu sene en merak ettiğim takımların başında geliyor. Peki bizim takımlarımıza baktığımızda Fenerbahçe, Beko ve Efes serileri için ne düşünüyorsun, maçları için? İç sahada iki temsilcimizin de rahat kazanacağını düşünüyorum. Yani yine de ne olursa olsun sıkıştırıp yenerler diye düşünüyorum. Fakat deplasmandaki maç için konuşmak çok zor. Normal sonuç Maccabi'nin orada iki temsilcimizi de yenmesi olur diye düşünüyorum. Ben Efes'in Maccabi'ye karşı bir psikolojik üstünlüğü olduğunu düşünüyorum. Hep böyle kağıt üstünde zor gibi gözüken ama Efes orada da yeniyor. Ben Efes'e 2'de 2 diyorum burada Maccabi karşısında. Tahminim o yönde. Fenerbahçe'de de şöyle bir zorluğu var. Aslında iki bilinmez takım. İkisi de iskelet değiştirdi. Yani tamamen afaki bir tahminde bulunacağım. Şuradan yola çıkmaya çalışıyorum. Birebir rakip dediğimiz kim şu an? Maccabi ve Fenerbahçe bence birebir kafa kafaya bir rakip. Yani ikisi de iskelet değiştirdi. İkisinde belli başlı iddiaları var. İkisi de eski güzel günlerine dönüyor. Bence Fenerbahçe'nin Maccabileşmemesi lazım. Maccabi'nin de artık o silinip giden takımlardan olmaması için bir atak yapması gerekiyor. O yüzden kafa kafaya rakipler. Birbirlerinden çalacakları maçlar da çok önemli. Yani Fenerbahçe 2'de 2 yaparsa artı bir galibiyet her zaman kârdır. Bana biraz daha dediğin gibi 1-1 yani içeride Fener, dışarıda Maccabi gibi duruyor.
bana da 1-1 Fenerbahçe kısmına daha mantıklı geldi. Bakalım izleyicilerimiz ne düşünüyor? Son olarak eklemek istediğin var mı Maccabi konusunda? Yok, merakla bekleyelim Umut'cum. Hakikaten ne olacak çok merak ediyorum. Ya, Partizan, Maccabi, bunlar soru işaretleri bol. Elimizde ne gibi veriler var? İskeletler tamamen değişti. Biraz sahaya çıkınca görebileceğimiz, yani bir Barcelona, Real Madrid, Milano gibi nispeten daha rahat konuşabildiğimiz takımlar değil, Olympiakos gibi. Dilimiz döndükçe bu iki takımı öngörmeye çalıştık. Bakalım ne kadarını öngörebileceğiz. Uğur'la Partizan bölümünün iddiaya girdik. Şöyle bir iddiaya girdik. Bu takımların hepsini değerlendirip tahminlerimizi listeleyeceğiz ve sezon içerisinde Mono Dönüş programımıza tek tek bakacağız. Bakalım sezon sonunda ona küçük bir iddia da buluruz yayında. Bir ödüllü bir iddia da buluruz. Onu da öyle taşlandırırız. Uğur'un ağzına sağlık. Sizler de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 15.000 aboneye az kaldık. Şöyle abone olmayı bizden eksik etmezseniz çok seviniriz. Bir de videoyu beğendiğinizde daha çok basketbol severi ulaşabiliyoruz. O yüzden sevdiğiniz bir içerik olduysa da videoyu beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler.